Benzini dolu, motoru çalışan bir arabayı dondurucu bir fırtınanın ortasında bırakıp ölüme doğru yürür müydünüz? 1978 yılında 5 genç adam tam olarak bunu yaptı. Amerikan suç tarihinin en anlaşılmaz dosyası Yuba County Beşlisi. 1978 yılının Şubat ayında Kaliforniya'da her şey sıradan bir basketbol maçıyla başladı. Gary, Jack, Bill, Ted ve Jackie. Hayatları tamamen düzenli, rutinlerine sadık 5 arkadaştı. O gece maç bittikten sonra arabaya binip evlerine dönmek üzere yola çıktılar. Ancak bir daha onları canlı gören olmadı. Günler sonra dağ başında ıssız bir yolda Jack'in arabası bulundu. İşte her şey burada çıkmaza giriyor. Çünkü araba bozulmamıştı. Benzini tamdı, aküsü çalışıyordu ve kapıları kilitlenmemişti. Ortada hiçbir kavga veya acil durum izi yoktu. O dondurucu gecede arabadan inen gençlerin önünde iki seçenek vardı. Aşağıya, yani kasabaya ve güvenliğe doğru yürümek. Ya da yukarıya, yani fırtınanın ve dondurucu karın içine yürümek. Onlar mantığa tamamen aykırı olanı yaptılar. Dağın yukarısına doğru yürüdüler. Haftalar sonra karlar eridiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Gençlerden biri ormancılara ait acil durum karavanının içinde bulundu. Burası tam bir sığınaktı. İçeride battaniyeler, ısıtıcı ve aylarca yetecek konserve yemek vardı. Ancak bu çocuk yanı başındaki yemeklere neredeyse hiç dokunmadan haftalarca aç kalarak, donarak ölmüştü. Neden o yemekleri yemedi, ısıtıcıyı neden çalıştırmadı kimse bilmiyor. Diğerlerinin cansız bedenleri ise araba ile bu kulübe arasındaki kilometrelerce uzunluktaki yola saçılmıştı. Belli ki soğukta peş peşe yere düşmüşlerdi. Ama asıl en büyük soru işareti Gary Mathias. İçlerinde askeri geçmişi ve hayatta kalma becerisi olan tek kişi Gary'ydi. Grubu kurtarabilecek tek adam oydu. Ancak Gary'e dair ne bir ceset, ne bir kıyafet, ne de tek bir iz bulundu. Adam sanki dağın tepesinde buhar olup uçmuştu. Yuba County vakasını bu kadar ürpertici yapan şey vahşi bir cinayet olması değil, 5 insanın akıl almaz kararlarla, kendi rızalarıyla ölüme yürümüş olması ve arkalarında asla cevaplanmayacak sorular bırakması.